Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 6 ay 1 yaş aralığındaki bebekler için çok tatlı, çok şirin bir bebek yelek modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu yeleğimizde yaka düşürme işlemi yapacağız arkadaşlar. Yaka düşürme işlemi nasıl yapılır onu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani yuvarlak yaka çocuğun boğazına, bebeğin boğazına tam oturmayacak. İp olarak da orta kalınlıkta bebeğini kullanacağım. 100 gram 260 metre bir yumakla bitireceğiz inşallah yeleğimizi. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Bir yumakla dedim ama eliniz sıkıysa daha fazla gidebilir arkadaşlar. Dediğim gibi benimki 100 gram 260 metre. Bir de lastik kısmını arkadaşlar farklı bir şekilde yapacağız. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çok şık, çok güzel duruyor. Onu da ilk defa deneyeceğiz bu videoda inşallah. Evet, şişte dediğim gibi 3,5 numara şiş kullanacağım. İlmek sayısı da 77, tek sayı 77 ilmek atarak başlayacağım. Evet, şöyle ipimi kenara alayım. Hadi bakalım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Desenimiz de çok hoş, çok güzel olacak. Hatta desenimi şimdiden göstereyim. Sonra unutabilirim. Şöyle. Desenimiz de bu olacak arkadaşlar. Şöyle. Bunun ayrıyeten yapım videosu kanalımda var. Trend örgü modeli YouTube kanalımda var. Yorum kısmına yazarsanız size linkini atabilirim. Evet, bunu 3 numara şişle ördüm. Hem kolay hem güzel bir model. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi ikiye katladım. Şişime 77 tane, çift sayı değil arkadaşlar, 77 çift değil, 77 tane ilmek atarak başlayacağım. Rabbim mahcup etmesin. 4 tane de düğmemiz olacak. Evet, 77 tane ilmek atıp döneceğim. Evet, şişime 77 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Bir düz bir ters öreceğiz. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Farklı bir lastik örgü yapacağım arkadaşlar. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Düzden sonra ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım arka yüzden. Ön yüzdeyiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Düz ilmeği örerken şöyle yapacağız arkadaşlar. Böyle bakın, şişimi arkaya aldım. Şöyle arkadan düz ilmeğimi sağ şişime geçiriyorum. Örmeden sağ şişimi aldım. Sonra alttan böyle öne getirdim. Sol şişime geçirdim. Düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince bakın, alttan şişimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi sağ şişime geçirip alttan öne alıyorum ve sol şişime geçirip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimizi normal şekilde örüyoruz. Düz ilmeklere gelince arkadan öne alıp öreceğiz. Şöyle bakın, şişimi arkadan geçirdim. Sol şişimdeki düz ilmeğimi aldım. Tekrar alttan öne getiriyorum. Sol şişime geçirdim, düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğe gelince bakın, şişimi arkaya aldım. Alttan arkaya aldım. Sol şişimden ilmeğimi aldım. Ve arkadan ve alttan geçirip sol şişime aktardım ve düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Düz ilmeğe gelince şişimi arkaya alıp düz ilmeği sağ şişime aldım. Alttan geçirip sol şişime aktarıyorum ve düz örüyorum. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince sağ şişimi alttan arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Alttan geçirip öne aldım ve düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Evet, bu şekilde 4 tane 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 4 tane
ilerliyoruz. İkinci sıramız. Sıradaki ilmeğim ters. Düz ilmeğe gelince arkadan alıyorum, öne geçiriyorum ve düz örüyorum. Evet, sıradaki ilmeğim ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine karşına düz ilmek var. Onu da yine arkadan öne alıyorum. Sol şişime geçirip düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Yine tersi ters, düzü düz öreceğiz. Lastik örgümüzü yapacağız. Hiçbir işlem yok. Bir düz bir ters şeklinde ilerliyorum. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Düzü düz, tersi ters örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, bir düz bir ters örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bu kadar yeterli. Şimdi haroşa öreceğiz arkadaşlar. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. 3 sırada haroşa olacak şekilde öreceğiz. Evet. Haroşa örerek ilerliyorum. Bakın arka yüze haroşa. Birinci sıra haroşa oluştu bile. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Burada da haroşa yapacağım. Başka işlem yok. Dediğim gibi 3 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Sonra robaya geçeceğiz. Düğmelerini de sonra yapacağız. Evet. 3 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 3 sıra haroşamı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Ön yüzde olduğumu nasıl anlıyorum? Başlangıç ipim sol taraftaysa oradan anlıyorum. Bu sırada hem roba artırmalarına başlayacağız, hem yaka düşürme, bir de düğme iliği açacağız arkadaşlar. Çok kolay bir roba artırması yapacağız. Çünkü yaka düşürmeyi daha detaylı anlatmak istiyorum o yüzden. Evet, düğme iliği için ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek daha örüyorum. Haroşa örüyorum. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, 2 ilmek daha örüyorum. Kenar bandı 7 ilmek olacak. 3, 6, 7 ilmek olmuş oldu. Robamızda ilmeklerimizi, kol evi ilmekleri 9 ilmek olacak. Önler 15 ilmek, arka beden 25 ilmek olacak. Artırma ilmekleri de birer tane olacak arkadaşlar. Evet, ben haroşa ördüğüm için size haroşayı düz ördüğüm için size düz diyeceğim arkadaşlar. 7 ilmek haroşadan sonra 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Ön beden için 15 ilmek örmüş olduk. 3, 6, 9, 12, 15. 15 ilmekten sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol evi için 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Arka beden için 25 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol evi için 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmekten sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, şimdi yaka düşürme yapacağız. Şöyle sol taraftan sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 14. 14 ilmek kalasıya döneceğim. İpi kendime doğru aldım. Doladıktan sonra bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve çeviriyorum. Evet, sağ tarafta 3, 6, 9, 12, 13, 14 ilmeğim var. Yine ipi kendime doğru aldım. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzdeyiz. Ters öreceğim. Artırdığım ilmeği ters örüyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Evet, arka yüzde hiçbir işlem yok. 15 ilmek kalana kadar ters öreceğiz. Artırdığımız ilmekler de ters olacak. 15 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, 15 ilmeğim kaldı. En son bir alttaki artırdığım ilmeği ters ördüm. Şöyle hatta beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15 ilmeğim kaldı. İpi kendime doğru alıyorum. Bu sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve çeviriyorum. Bu son 14 ilmeği örmedik. İpi kendime doğru aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Sıradaki bakın bir alttaki artırdığım ilmeği düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, en son bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol evi için bir altta 9 ilmekti. Şimdi 11 ilmek örüyorum. Hem sağda hem solda artma olduğu için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11. ilmekte bir alttaki artırdığım ilmek. Artırdığımız ilmek. Saymamıza da gerek yok. Ben detaylı olsun diye gösteriyorum. Bir doladım. Artırma ilmeğim. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Arka beden ilmeklerimde bir altta 25'ti. Şimdi 27 tane olmuş olması lazım. Evet. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar öreceğim. Evet, bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Artırma ilmeğimin hem öncesinde hem sonrasında artırma yapmış oluyorum. Kol evi ilmeklerini örüyorum. Evet, 11 tane olacak sayıyorsanız. Bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm, onu ördüm. 11 ilmeği, 11. ilmeği örmüş oldum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, yaka düşürmesi yapacağız. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek. Sıradaki ilmeğimi de bakın etrafına sarmışım. Burada ayrık duruyor. Oradan anlıyorum. Onu örmeden sağ şişime aldım. Etrafına sardığım ilmeği şöyle sol şişimle genişletip sağ şişime geçiriyorum. Yani burada 2 tane ilmek görüntüsü oldu arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu ilmeği bakın. Hemen bu ilmeği, normal ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Sol şişime aktardım. Bu etrafına sardığım ilmekte onu da sağ şişimden sol şişime aktardım. İkisini bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Burada ikisini bir düz ördüm. O etrafına sardığım ilmek arkada görünüyor. Evet, şimdi sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Bu tarafta 3, 6, 9, 12 ilmek kalmış oldu. Ve çevirdim. Arka yüze geçtik. İpi kendime doğru aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bakın etrafına sarmış oldum. Arka yüzdeyiz. Hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerliyorum.
Evet, 14 ilmek kalana kadar ters örelim. Sonrasını göstereceğim. Artırdığımız ilmekler de ters. Hiçbir işlem yok arka yüzden. 14 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, 14 ilmek dedim ama 16 ilmek kalana kadar ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm. Ondan sonraki ilmeği ördüm. Buradaki etrafına sardığım ilmek var karşımda. Onu örmeden sağ şişime alıyorum. O etrafına sardığım ilmeği sol şişime aldım. Onu sağ şişime aktarıyorum. Sonra ikisini şöyle ayırdım. İkisi de ayrı ilmek gibi duruyor. Sol şişime geçirdim. Evet, o etrafına sardığım ilmek ön tarafta duruyor. İpi kendime doğru alıp bu iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Arka yüzde bu şekilde yapıyoruz. Evet, sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeği ipi kendime doğru alıp örmeden sağ şişime aldım. Ve çevirdim. Bu tarafta da 3, 6, 9, 12 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Onu da ördüm. 4. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol evi ilmeklerini örüyorum. Bu sefer 13 tane olması lazım. Evet, saymaya da gerek yok. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar öreceğim. Evet, bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, artırma ilmeğimin hem sağında hem solunda artırma yapmış oluyorum. Arka beden ilmeklerimi örüyorum. Dediğim gibi kolay robot seçtim arkadaşlar. Daha iyi anlatabilmek adına. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Onu örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, şöyle kol ilmeklerini örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bu etrafına sardığım ilmek ve sonraki ilmek ayrık duruyor. Oradan anlarsınız. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Etrafına sardığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişime aktardım. Ve bu iki ilmek birbirinin üzerinde duruyor. Onları ayırdım. Ön yüzdeyiz. Şöyle bu ilmeğin yönünü çeviriyorum. Normal ilmeğin yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. Diğer ilmeğimi de sol şişime aktardım. Etrafına sardım ilmeği. İkisini bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Ve bir ilmek daha ördüm. Bir düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu tarafta 3, 6, 9, 10 ilmek kaldı. Ve çevirdim. İpi kendime doğru aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve ters örerek ilerliyorum. Evet. Ters örerek ilerleyelim. Bu sefer 14 ilmek kesin inşallah arkadaşlar. 14 ilmek kalana kadar ters örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sol tarafta 14 ilmek kalana kadar ördüm. Şöyle bakın sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Bakın şurada da ayrık duruyor. Bu ilmeğimi ördüm. Ters ördüm. Bu ilmeğin etrafından dolamışım. Bunu örmeden almış. Etrafından dolamışım. Onu örmeden sağ şişime alıyorum. Etrafına doladım. İlmeği sol şişimle genişletip sağ şişime aktardım. Ve ikisini ayırdım. Bunları sol şişime aktarıyorum. İpi kendime doğru alıp ikisini bir ters örüyorum. Etrafına sardığım ilmek ön tarafta duruyor. İkisini bir ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm.
İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Bu tarafta da 12 ilmek kaldı. 3, 6, 9, pardon 10 ilmek kaldı arkadaşlar. 10 ilmek kaldı. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Düz örerek ilerliyorum. 1, örmeden aldığım ilmekten sonra 2, 3, 4, 5, 6, bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm. 7. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Kol evi ilmeklerini örüyorum. Artık robayı bilirsiniz arkadaşlar. Roba artırmaları. Bir alttaki artırdığım ilmeği görüyorum ve onu ördüm. Bir doladım. Artırma ilmeğimin hem sağında artırma yaptım. Onu ördüm. Hem de solunda artırma yaptım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet. Arka beden ilmeklerimizi örelim arkadaşlar. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar örelim. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Onu örüyorum. Artırma ilmeğim bu. Bakınca anlıyorum artık. Bakın hem sağında hem solunda artırma olmuş. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Ve düz örerek ilerliyorum. Kol evi ilmeklerini örüyorum. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Onu ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Şöyle bakıyorum bakın. Bu ilmeğin etrafından sarmışım, anlıyorum. Ayrık duruyor. Anlamadıysanız sayalım. 3, 6, 9, 10, 11 ilmek. 11. ilmeğin etrafına sarmışım. Onu sağ işimi alıyorum örmeden. Etrafına sardığım ilmeği de şöyle genişletiyorum. Sol işimi alıp sağ işimi aktardım. Bu iki ilmeği ayırıyorum. Bu normal ilmeğin yönünü çevirip sol işimi aktardım. Diğer ilmeğimi de sol işimi aktarıp ikisini bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Bir ilmek ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Bu tarafta 3, 6, 7, 8 ilmeğim kaldı. Çevirdim. İpimi kendime doğru sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Ve ters örerek ilerliyorum. Evet, 12 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, arka yüzden sol tarafta 12 ilmek kalana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bu ilmeğin bakın etrafına sarmışım. Yani örmeden almışım. Onu örmeden sağ işimi alıyorum. Etrafına sardığım ilmeği genişletip sağ işimi aktardım. Bu ikisini şöyle birbirinden ayırıyorum. Ve sol işimi aktardım. Arka yüzdeyiz. İpi kendime doğru alıp ikisini bir ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. İpi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği de örmeden sağ işimi aldım. Ve çevirdim. Burada 3, 6, 7, 8 ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Düz örerek ilerliyorum. Evet, robayı artık bilirsiniz ama şimdi yine göstermek istiyorum. Ne yapıyorduk? Bir alttaki artırdığımız ilmeği görünce onu örüyoruz. Ve bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bu ortadaki düz ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapmış oluyoruz. Zaten kendisini belli ediyor. Bakın yapacağımız yerler kendisini belli ediyor artık. Bu şekilde ilerleyelim. Şöyle sıranın sonunda 3, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 ilmek kalana kadar örelim. Artırmalarımızı unutmayalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, sol tarafta 10 ilmek kalana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 10. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ilmeğim de yine etrafına sardığım ilmek. Onu örmeden sağ işimi aldım. Etrafına sardığım ilmeği
aldığım sol şişime aktardım. Şöyle ikisini birbirinden ayırdım. Bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bu şekilde sol şişime aktarıyorum. Diğer ilmeğimi de sol şişime aktardım. İkisini bir sağa doğru düz olarak ördüm. Burada 3, 6, 7, 8 ilmeğim kaldı. Hemen ne yapacağım? Bu sefer sadece sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve çeviriyorum. 7 ilmek kalana kadar yapmış olduk. Evet, 3, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ve ters örerek ilerliyorum. Evet, sol tarafta 10 ilmek kalana kadar örelim. Ters örerek ilerleyelim. Orayı da göstereceğim. Evet, sol tarafta da 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilmeğimi de etrafına sardım ilmek. Onu örmeden sağ şişimi aldım. Etrafına sardım. İpimi genişletiyorum. Sol şişime aktardım. Şöyle ikisini bir ayırdım. İkisini sol şişime aktarıyorum. İpi kendime doğru alıp ikisini bir ters örüyorum. Evet, 3, 6, 7, 8 ilmeğim var. İpi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve yine bu ipimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpim kendime doğru ve düz örerek ilerliyorum. Yine roba artırması yapmayı unutmuyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bayağı yuvarlak oldu yakamız. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Evet, artırmaları artık bilirsiniz dediğim gibi. Şöyle son 3, 6, 7, 8 ilmek kalana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonunda 3, 6, 9 ilmek kalana kadar örmüşüm. Sıradaki ilmeği düz ördüm. O etrafına sardığım ilmek var. Karşına onu örmeden sağ şişime aldım. Etrafına sardığım ipimi şöyle genişletip sağ şişime aktardım. Şöyle iki ilmeği birbirinden ayırdım. Sıradaki ilmeğimi yönünü çevirip sol şişime aktarıyorum. Ve etrafına sardığım ilmeği de sol şişime aktardım. İkisini bir sağa doğru düz örüyorum. Evet, artık geri dönmeyeceğimiz için kalan 7 ilmeğimi 3, 6, 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir çirkin görüntü yok. Dönüş yaptığımız yerlerde bir delik oluşmadı arkadaşlar. Evet. Son 8 ilmek kalana kadar ters örelim. Burayı yine göstereceğim. Evet, son 8 ilmek kalana kadar ördüm. Bu karşımdaki ilmeğimi de etrafıma sardım ilmek. Onu örmeden sağ şişime aldım. Sardığım ilmeği genişletip onu da sağ şişime aldım. İkisini ayırdım. Şöyle sol şişime aktarıp ipimi ön alıyorum ve ikisini bir ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, yaka düşürme işlemini tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. Gayet güzel, muntazam oldu. Evet. Yaka düşürme işlemini tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Roba artırmalarına devam edeceğiz arkadaşlar. Roba artırmalarına aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle kısaca göstereceğim size biraz daha. Ne yapacağız? Baştaki 7 ilmek haroşa olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra düz örerek ilerliyoruz. Artırma ilmeğimizi görene kadar.
Dediğim gibi artık bilirsiniz. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Bunu ördüm ve bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Artırmalarım bu şekilde olacak. Son 7 ilmek kalana kadar düz öreceğiz. Son 7 ilmek başta ve sonda haroşa olacak arkadaşlar. Arka yüzde de yine aynı şekilde haroşa olacak. Böyle devam edeceğiz. Artırmalarımız ne kadar olacak? Ben 18 sıra, yani 18 tane ajur olana kadar artırma yapmayı düşünüyorum. Tabi desenin denk gelmesi de önemli. 18 defa artırmamızı yapalım. Eğer ki gerekirse bir tane daha artırma yapabiliriz. Evet, bu şekilde devam edelim. İkinci düğme iliğinde zaten sonra size göstereceğim. 13 ya da 14 sırada bir düğme iliği açacağız. Evet, roba artırmalarımızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, artırmalarımı tamamladım. 18 defa artırma yaptım. Şöyle beraber sayalım. Bakın ajurları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 defa artırma yaptık. Toplamda şişimizde 221 tane ilmek var. 221 ilmek var. Şimdi ne yapacağız? Kol evini 4 sıra haroşa örüp keseceğiz arkadaşlar. Şöyle misinalı şişiniz yoksa şöyle yine benimle şimdi aynı şekilde örün. Birazdan söyleyeceğim. Ön beden için önleri 33 ilmek olarak ayarlayacağız arkadaşlar. 33 ilmek. Önler kol 45 ilmek, arka 61 ilmek. Artırma ilmeklerini de ben kola katacağım arkadaşlar. Yani 47 tane ilmek olacak kol evinde. Evet. 33 ilmeğimizi örelim. Yani artırdığımız artırma ilmeğine kadar gelelim. Evet, 33 tane ilmeğimi ördüm. Artırma ilmeğimi bunu kol evine katacağım. Siz eğer ki iki şiş kullanıyorsanız ya da ben de aynı size uyayım arkadaşlar. Şöyle farklı şiş alacağım. Yine 3,5 numara. Buradaki ilmekleri başka bir ipe aktarabilirsiniz arkadaşlar. İki şiş kullanıyorsanız bu şişte de misinalı şişle kullanıyorsanız da aynı şişle örebilirsiniz ama karışmasın diye benim gibi farklı şiş kullanabilirsiniz. Evet, kol evi için 47 ilmek öreceğim. Bakın artırma ilmeğini de kol evine kattım. Haroşa öreceğim. Haroşayı düz ördüğüm için her iki tarafta da düz örerek ilerliyorum. Evet, 45 tane ilmeğimizi örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, şöyle bakın. Artırma ilmeğine geldim. Onu da kol evine katıyorum. Toplamda 47 tane ilmeğimi örmüş oldum. Şöyle çevirdim. Arka yüzden de haroşa öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. 3 ya da 4 sıra siz bilirsiniz. Bakarsınız arkadaşlar. Haroşa olacak şekilde öreceğiz. Evet, ön yüzde bir sıra haroşa görüntüsü oluştu bile. Bu 47 ilmeğimizi 4 sıra, ben 4 sıra öreceğim. 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Şimdi kesim yapacağız. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. Onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum.
ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Ne sıkı ne geniş olsun. Nasıl ördüyseniz o şekilde kesimi yapın. Tamamen ilmeklerimizi keselim. Sonrasını göstereceğim. Evet, kesimi yaptım. Son ilmeğim kaldı. Şimdi tığ yardımıyla iki ucu birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle düz kısım içte kalacak şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle katladım. Evet, dediğim gibi tığ yardımıyla daha iyi olacak. Şöyle köşeye bakın. Burada köşeye batıyorum. İlmeği alıp buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle kenarlara batacağım. Bakın sıradaki bir alt yuvaya kenara batıyorum. Alttaki kısmında kenarına batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz. Bir alt yuvaya bakın. Hem buraya batıyorum. Bir alttaki yuvaya da kenar kısmına batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. İlmeğimizi biraz geniş tutalım burada. Şöyle sıradaki yuvaya bir alt yuvaya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Tam buraya, şuraya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir tane daha batalım. Şu yan kısma. Çirkin görüntü oluyorsa geri sökersiniz arkadaşlar. Şöyle şuraya batacağım ama ayrık duracak mı bilmiyorum. Şöyle batsam mı bilemedim. Şuraya batayım. Şuradan da şuraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Çirkinse sökeceğiz. Şu ilmeği arkadaşlar bunu sağ şişime alıyorum. Şöyle çektiriyorum. Evet. Şöyle çirkin görüntü olmadığı sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Evet, arka beden için 61 ilmeğimi öreceğim. Sayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kol evini tamamladık. Bir kolumuzu bitirdik. Şimdi diğer kola doğru ilerleyeceğiz. Saymaya da bilirsiniz. Artırma ilmeğini görene kadar örelim arkadaşlar. Evet. Arka beden 61 ilmek olacak. Diğer artırma ilmeğini görene kadar öreceğim. Evet, şöyle. Gayet güzel oldu. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, dediğim gibi artırma ilmeğine kadar geldim. 61 ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi diğer kolu yapacağız. Diğer şişimi aldım. Evet, artırma ilmeğini kol evine katmıştık. Hatırlarsanız diğer tarafta yine katıyoruz. 47 ilmeği haroşa öreceğiz. Evet, diğer buradaki artırma ilmeğine kadar gelelim. Evet, diğer artırma ilmeğime kadar geldim. Onu da kol evine dahil ediyorum. 75 tane, pardon, 47 tane. Tövbe estağfurullah. 47 tane ilmeğimi örmüş oldum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu 47 ilmeğimizi 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Diğer kolu yaptığımız gibi arkadaşlar. 4 sıra haroşa örelim. Sonra kesimini yapalım. Aynı şekilde tığla birleştirmesini yapalım. Sonrasını göstereceğim. Karıştırırsanız videoyu geriye alabilirsiniz. Evet, önünüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Evet, bu kol evinde tamamladım arkadaşlar. Aynı şekilde ördüm. Şöyle tığ yardımıyla birleştirdim ve son olarak bu ilmeği gövdeye katıyorum. 2 ilmek artırma yapmış olduk. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Son 7 ilmek de haroşa olacak.
Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Ters örüyoruz. Robomuzu tamamlamış olduk. Şöyle koltuk altına kadar ilerlemek istiyorum. Evet, burada da direkt örerek geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ilmekleri düzelteyim. Evet, hiçbir işlem yok. Dediğim gibi ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladığım robomuzu bitirmiş olduk. Şimdi artık desene geçeceğiz. Şişimde toplamda 129 tane ilmek var. Desen için arkadaşlar bu kenar pat ilmeklerini saymayacağız. Aradaki ilmekler, yani bu düz ilmekler 6 ilmek ve katları, yani 6 ilmekten bir desen oluşuyor. 6 ilmek ve katları, sıranın sonunda da bir ilmek fazla olması lazım. Ama tam denk düştü arkadaşlar. Bizimki 129 ilmek tam denk düşecek inşallah. Evet, hazırsanız hemen desene geçelim. Altına farklı desen de uygulayabilirsiniz bu robayı kullanıp. Evet, 7 ilmek haroşamı öreceğim. Bu sırada düğme iliğini de açacağız arkadaşlar. Şöyle ilk düğme iliğinden sonra haroşa sıralarını sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 14 sıra olmuş gördüğünüz gibi. 3 ilmek örüyorum. 2, 3. İlk 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 7 ilmek haroşamı örmüş oldum. Desenim için 2 ilmek düz, desenin birinci sırası. 2 düzden sonra 3 ilmek ters. Kenarlarda yarım desen olacak. 3 tersten sonra 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 düz. 3 ters. Evet, 3 düz 3 ters şeklinde ilerliyor desenimin birinci sırası. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Eğer ki farklı sayıda yaptıysanız aralarda artırma yapabilirsiniz. İlmek sayısı eksikse. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 3 tersten sonra 2 düz, 2 düzle bitirmemiz lazım. Başta da 2 düzle başlamıştık hatırlarsanız. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp ön yüzden birinci sıramı tamamlamış oluyorum. Evet, çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz öreceğim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek ters. Karşında 3 düz ilmek var. Düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ters. 3 düz. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son 3 düzümü ördüm. 2 tersimi örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, düğme iliğinin artırmasını da haroşa ördüm. Çevirdim. Arka yüzden ikinci sırayı tamamlamış olduk. 4 sıra hiçbir işlem yapmayacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Haroşalarımı örüyorum. 7 ilmek haroşam. Evet, 3 6 7 ilmek oldu. Yine tersi ters düzü düz öreceğim. Karşımda 2 düz ilmeğim var, düz örüyorum. 3 ters ilmeğim var, ters örüyorum. 3 düz ilmeğimi örüyorum. Evet, 3 düz 3 ters. 3 düz 3 ters şeklinde ilerliyoruz. Sıranın sonunda da 2 düz olacak. Kalan 7 ilmek de haroşa örülüp sıra tamamlanacak. Tersi ters düz düz örüyoruz yani. Haroşalarda haroşa. Sırayı tamamlayalım. Evet, 3. sırayı da tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıradayım. Bu sırada hiçbir işlem yok. Yine tersi ters düz düz haroşalar haroşa örülecek. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra karşımda 2 ters ilmeğim var, ters örüyorum. 3 düz ilmeğim var, düz örüyorum. 3 ters, 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. Evet, sırayı tamamlayalım artık, bilirsiniz. 4. sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden 4. sıramı tamamladım, çevirdim. Ön yüzde 5. sıradayım. Artık desenime başlayacağım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisine bir, bakın, hem düz hem ters ilmek var karşımda. Düz ilmeği ördükten sonra bir doladım. Düz ve ters ilmeği ikisine bir düz olarak ördüm. Ortada bir ters ilmeğim var, onu ters örüyorum. Karşımda bir ters bir düz ilmek var. Şöyle ters ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Düz ilmeğini de şöyle yönünü çeviriyorum. Sol şişime aktarıp ikisini bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Sağa doğru kesim yapmış oldum. Yönü düzgünse direkt sağa doğru kesim yapın. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki düz ve ters ilmek ikisini bir düz olarak örüyorum. Ortada bir ters ilmeğim var, onu ters örüyorum. Karşımda bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü bu şekilde çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ve ters ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Ortada bir ters ilmeğim var, ters örüyorum. Karşımda ters düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru sol şişime aktarıp ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Artırmalara dikkat ettiyseniz 3 düz ilmeğin üzerinde yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Bir ters. Sıradaki 2 ilmeğin sağa doğru düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Düz ve ters ilmeğin ikisini bir düz ördük. Bir ters, tekrar gösteriyorum. Karşımda bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sol şişime aktarıp ikisini bir sağa doğru düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ör. Bir ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, bu şekilde ilerliyor. Bayağı da ördük. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son olarak ne yaptım? Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Burada bir ters ilmeğim var. Tersimi örüyorum. Sıradaki bir ters bir düz ilmek. İkinci ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz ördüm. Bir doladım. Son düz ilmeğimi de örüyorum. Desenimi tamamlamış oldum. Kalan 7 ilmeği haroşa örüp
Beşinci sıramızı tamamlamış olduk. Beşinci sırada bu şekilde yapacaksınız. Çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz, haroşalar haroşa olacak. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örüyorum. 1, 2, artırdığım ilmekle ters, 3, 3 tersten sonra karşısında bir düz ilmek var, düz örüyorum. Ters örüyorum. 1, artırdığımız ilmekler ters olacak. 2, 3, 4, 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. 5 ilmek ters, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek düz. Evet, 5 ters, 1 düz şeklinde ilerliyor. 5 ters, 1 düz. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. Evet, 6. sıramız bu şekilde. Sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son bir düz ilmeğimi örüyorum 5 tersten sonra. 1, 2, 3 ters, kalan 7 ilmeği de haroşa örüp arka yüzden 6. sıramı tamamlamış oldum. Toplamda 8 sıradan oluşuyor desenimiz. Ön yüzde 7. sıradayız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra 1, 2 düz ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmeği de düz ördüm. 2 düzden sonra bir doladım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın, düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Burada 3 ilmeği üçünü bir öreceğiz. Şöyle sıradaki, bakın, bu ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ters ilmeği de örmeden aldım. Düz ilmeğin yönünü çeviriyorum. Bu 2 ilmeği sağa doğru düz olarak ördüm. Örmeden sağ şişimi aldığım ilmeği de sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Evet, burada 3 ilmeğin üçünü bir örmüş olduk. Desenimiz düzgün olsun diye bu şekilde kesim yaptık. Bir doladım. 1, 2 düz ördüm. Evet, şöyle bir bakayım. Bir doladım, pardon, bir doladıktan sonra 1, 2, 3 düz ördüm. Evet, 3 ilmeğin üçünü bir ördük, bir doladık, 3 tane düz ördük, bir doladık. Burada bir düz, bir ters, bir düz ilmek. Bu üçünü bir örmem gerekiyor ama şekli güzel olsun diye ilk düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sağ şişimin önüne düşürüyorum. Bakın, sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Görüntü bu oldu. Bir doladım, 3 düz ördüm. 1, 2, 3. Bir doladım, yine karşımda bir düz, bir ters, bir düz ilmek var. Doladıktan sonra şöyle parmağımla tutuyorum. Bu düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki düz ilmeğin, bakın, ikinci ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. O örmeden aldığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Görüntüsü böyle oldu. Bir doladım, 3 düz ördüm. Evet, modelimizin 7. sırası bu şekilde ilerliyor. 3 düzden sonra tekrar gösteriyorum. Bir doladım, sıradaki düz ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir doladım, 3 düz ördüm. Evet, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gayet kolay ve güzel bir model. Şöyle sağa doğru 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir doluyorum, 3 düz örüyorum. Bir doluyorum, yine sıradaki ilmeği örmeden aldım.
Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir doluyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bakın. Sonra 3 düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir doladım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir doladım. Bir, iki düz ördüm. Evet, sırayı tamamladım. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp tamamlamış oldum. Desenimin 7. sırası arkadaşlar tamamlandı. Çevirdim. Arka yüzde 8. sıra. Son sıra hiçbir işlem yok. 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. Yedi ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Dediğim gibi hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerliyoruz. Kalan son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlamış olacağız. Evet, sırayla bütün ilmeklerimizi ters örelim. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, modelimin 8. sırasını arka sırada tamamlamış olduğum bir desenim açığa çıktı. Model ilerledikçe kendisini gösterecek. Şimdi ne yapacağız? Birinci sırasında, desenin birinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. 4 sıra hiçbir işlem yapmadan 2 düz 3 ters 3 düz 3 ters şeklinde ilerleyeceğiz. Evet, 7 ilmekten sonra ne yapmıştık? 2 düz 3 ilmek ters, 1 2 3 3 ilmek düz, aynı denk gelecek arkadaşlar. 3 düz 3 ters, desenler üst üste olacak, çapraz şekilde ilerlemiyor. 1 2 3 düz 3 ilmek ters, 3 ilmek düz 3 ilmek ters. Evet, 3 düz 3 ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Sonra 3 düzümü ördüm, 3 tersimi örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 7 ilmeğimi de haroşa örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Dediğim gibi artık videoyu geriye alıp da yapabilirsiniz ama ben bu deseni de göstermek istiyorum size. Çevirdim. Arka yüzde 2. sıradayız. Yine hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Artık yerleri belli. Birinci sırada yerlerini belli ettik. 7 ilmekten sonra karşımda 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 3 düz ilmeğimi örüyorum. 3 ters ilmeğimi örüyorum. 3 ters, 3 düz şeklinde ilerliyor. Evet, 3 düz, 3 ilmek ters. 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. Evet. Artık bilirsiniz. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, arka yüzden modelimin 2. sırasını tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 3. sıradayız. 2 sıra daha tersi ters, düzü düz öreceğiz. Yani 3 ve 4. sırayı daha aynı şekilde öreceğiz. 7 ilmekten sonra 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. Evet, bilirsiniz artık. Hem bu sırayı örelim, tersi ters düzü düz öreceğiz zaten. Arka yüzden de yine tersi ters düzü düz haroşalar haroşa örülecek. Sonraki yani 5. sırada desen sırasını göstereceğim arkadaşlar. Evet, 2 sırayı tamamlayalım, sonrasını göstereceğim. Evet, tamamladım. Şöyle 4 sıra örmüş olduk. 4 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız onu da göstermek istiyorum. Şöyle bakın, desenimi esnetiyorum. Buradaki ters sıraları sayacağız. Bakın 1 2 3 4 sıra
ters görüntüsü var. Yani 4 sıra örmüş olduk. Evet, modelimin 5. sırasındayım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki bir düz bir ters ilmek var. Karşında ikisini bir düz olarak ördüm. Şöyle düzelteyim örgümü. Evet, ikisini bir düz olarak ördük. Ortada bir ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Şöyle ters ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeği yönünü çevirip sol şişime aktarıyorum ve bu ikisini sağa doğru esnetip ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir ters. Karşında bir ters bir düz ilmek var. İkinci ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir ters. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde ilerliyor. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir ters ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Evet, bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle sonra düz ve ters ilmeği ikisini bir ördüm. Burada ortada ters ilmeğim var, onu örüyorum. Yine düz ilmeğin yönünü çevirip ikisini bir sağa doğru örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp 5. sıramı tamamlamış oluyorum. Evet, çevirdim. Arka yüzde 6. sıradayız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra 3 ilmek ters, yani tersi ters düzü düz öreceğiz. Artırdığımız ilmekler de ters olacak. 3 tersten sonra 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. 6. sırada nasıl yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. Evet, bir düz 5 ters şeklinde ilerliyor. Son olarak da şöyle burada bakın. Şurada düzden sonra 5 ters, 1 düz, 3 ters, kalan 7 ilmek de haroşa olacak. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde modelimin 7. sırasındayım. Akılda kalır bir model arkadaşlar. Eminim bilirsiniz. 7 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2 düz ördüm. 7 ilmek haroşadan sonra 2 düz ördük. Yani artırdığımız bir alttaki artırdığımız ilmeği de düz ördük. Bir doladık. Sıradaki düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Karşında 2 ilmek var. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisine bir düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Evet, 3 ilmeğin üçünü bir örmüş oldum. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz ilmek. Bu üçünü bir öreceğiz ama düz ilmeği örmeden alıyorum. Yönü güzel olsun diye. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir doladım. 3 düz ördüm. Evet, 7. sıram bu şekilde ilerliyor. Bir doladım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir doladım. 3 ilmek düz.
Evet, artık bilirsiniz, bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Sonra bir doladım, 3 düz ilmeğimi ördüm, bir doladım, sıradaki ilmeği örmeden aldım, sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sol şimle genişletip sağ şimle önüne bıraktım. Bir doladım, 2 düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp modelimin 7. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 8. sıradayız. Yani son sıra. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Hiçbir işlem yok. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyoruz. Evet, sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 8. sıramı tamamladım. Yani ikinci desenimizde bitirmiş olduk. Şöyle göstereceğim ama çok hoş, çok güzel, gördüğünüz gibi. Evet, ne yapacaksınız artık bilirsiniz. Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız. Şöyle kısaca birinci sırayı da göstereceğim. Videoyu geriye de alabilirsiniz ama bakarak da yapabilirsiniz. 7 ilmekten sonra 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, 3 düz 3 ters şeklinde birinci sıramızı yapıyoruz. Evet, karıştırırsanız dediğim gibi videoyu geriye alın. Böyle devam edecek. Desenimiz aynı şekilde ilerliyor. Böyle devam edersiniz. Ben yeterli boyuta gelince size sonrasını göstereceğim. Evet, benimki yeterli boyuta geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. 7 desen yaptım. Beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desen oldu. 3 düğme iliği açtım. 3. düğme iliğinden sonra 14 sıra haroşa örmüş oldum. Yani burada da bir düğme iliği açacağım. Toplamda 4 tane düğme olacak yeleğimizde. Evet, sizinki kısa gibi duruyorsa daha fazla, yani bir desende fazla örebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Evet, haroşa yapacağız artık. Öncesinde düğme iliğimi açacağım. Söylediğim gibi 3 ilmek ördüm. Doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Dediğim gibi artık haroşa öreceğiz. Desenimiz bitti. Haroşayı yine düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzden de haroşa olarak öreceğim. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. 4 ya da 5 sıra arkadaşlar. Bakarsınız ipiniz fazlaysa 5 sıra örebilirsiniz. Benim ipim az kaldı, o yüzden 4 sıra haroşa olacak şekilde öreceğim. Sonra kesimini yapacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, 4 sıra haroşa ördükten sonra kesimini tamamladım. Bitti arkadaşlar. Bir yumak yeterli oluyor. Hatta bu tarafa ılık ütü yapmayı denedim biraz açılsın diye. Çok açılınca geri vazgeçtim. Burası da zaten ılık suyla yıkayınca geri toparlayacaktır. Evet, çok hoş, çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi boyut olarak da ideal oldu. Santim olarak da vereceğim şimdi. 6 ay bir bebek zayıfsa 1,5 yaşa kadar rahatlıkla olur arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru şöyle 31 santim. 31 santim en olarak, şöyle en olarak ise 27 santim. Şöyle yakadan aşağıya doğru ölçeyim. 27 santim. Şöyle kol evi arkadaşlar. Şöyle 13 santim. Kolumuzda 14 santim gördüğünüz gibi.
Gayet güzel oldu. Düğmelerimi de diktim. 4 tane düğme yeterli oldu. Yakası da muhteşem oldu. Şöyle arkasını göstermek istiyorum. Arkası da bu şekilde. Çok hoş, çok güzel. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.